Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugün Hipokrat TV'de yine sizlerle birlikteyim. Hipokrat TV kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız diye rica ediyorum. Hipokrat TV'de çeşitli konularda birçok hekim arkadaşımız konuşuyor. Ben radyolog olarak birçok konuda konuşuyorum. Bazı kişiler tarafından bu konular radyoloji nasıl ilgilendiriyor gibi düşünülebilir. Aslında son derece çok ilgilendiriyor. Anlatacağım hastalıkta da bunu göreceksiniz. Bugün size bahsetmek istediğim hastalık Behçet hastalığı ya da Behçet sendromu diye geçiyor. Behçet hastalığı hakkında kısa bir tarihi bilgi verelim. 1937 yılında Doktor Hulusi Behçet ağız içinde çıkan aftların, genital bölgede çıkan aftların ve eklem ağrılarının birlikteliğini tanımlayarak bu hastalığı tanımlamış oldu. Böylece de hastalığın ismi Behçet hastalığı olarak tüm dünyada tıp literatürüne girdi. Behçet hastalığı aslında bir vaskülit. Yani vaskülit ne demek? Onu açıklayayım. Vaskülit damar iltihabı demek. Çeşitli vaskülit tipleri var, çeşitli damar iltihabı tipleri var. Behçet hastalığı hem toplar damarları hem atar damarları, en kılcal damarlardan en büyük damarlara kadar tüm damarları tutabilen bir hastalık türü. Tam olarak sebebi bilinmiyor ve kesin bir tedavisi yok. Yani bir ilaç verip ya da bir ameliyat yapıp Behçet hastalığını tamamen ortadan kaldıramıyorsunuz. Hastanın şikayetleri doğrultusunda şikayetlerine yönelik gerekli tedaviler yapılıyor. Peki kimlerde görülüyor bu Behçet hastalığı? Yaş grubu olarak 20 ile 30'lu yaşlar, yani 25-35 arası gibi diyelim. Kadın erkek arasında bir fark yok, eşit gözüküyor. Ancak erkeklerde hastalığın seyri daha ağır. Epidemiyolojik bir hastalık. Yani epidemiyolojik ne demek? Belli bir bölgede daha fazla görülüyor. Bu bölge Doğu Akdeniz, Doğu Asya ve Orta Doğu bölgesinde. Bu bölgede yoğunlaşmış durumda bu hastalık. En sık görülen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Ülkemizde oran yaklaşık 4. Avrupa ülkelerine ve diğer sık görülen ülkelere oranla biraz daha fazla bizde bu oran. Buradan çıkan sonuç bu hastalığın genetik bir altyapısının olduğu. Yani bir takım genetik yatkınlıkların söz konusu olduğu. Ancak aynı bölgeden örnek veriyorum, aynı genlere sahip kişiler Amerika'ya göçmüşler. Orada yaşıyorlar. Genleri aynı. O bölgedeki insanlarda bu hastalıklar daha az gözüküyor. Buradan ek olarak çıkan bir sonuçta çevresel etkenlerin de bu hastalığın başlamasında etkili olduğu yönünde. Yani çevresel etkenlerden temel olarak bahsettiğimiz şey herhangi bir viral enfeksiyon olabilir, herhangi bir bakteriyel enfeksiyon olabilir. Buralar çok net değil. Bunlar çok iyi bilinmiyor. Bu konuda bir sürü araştırma devam ediyor ve bu araştırmalar neticesinde tedavilerde de yeni seçenekler çıkmakta. Peki Behçet hastalığının tanısını nasıl koyuyoruz biz hekim olarak? Behçet hastalığının spesifik, yani hastalığa özel bir testi yok. Hani kan alalım da işte şuna bakalım, bu yüksekse Behçet hastalığı diyelim. Böyle bir test yok maalesef ki. Behçet hastalığı klinik bulgularla hastanın şikayetleri doğrultusunda akla geliyor ve bu şekilde konuyor. Bunun için uluslararası derneklerin hazırladığı tanı kriterleri var. Bu tanı kriterlerinden bahsedeyim size. Bu tanı kriterleri bir tane olmazsa olmazı son bir yıl içerisinde ağızda en az 3 defa aft çıkması. Yani bir yıl içerisinde ağzınızda en az 3 defa aft çıkıyorsa diğer ek bulgulara bakacağız. Ek bulgulara girdiğimiz zaman ek bulgularda şunlar var. Birkaç tane ek bulgu sayacağım. Bunlardan en az 2 tanesinin olması gerekiyor. Tekrarlayan genital bölgede ağız içinde çıkanlara benzeyen yaralar, göz bulguları var. Üveit diyoruz buna. Deri bulguları var Behçet hastalığına özgü ama birçok hastalıkta da olabilir ama bir takım deri bulguları, böyle sivilcevari, bazen yaralar gibi çıkan lezyonlar. Bir de Paterji testi dediğimiz bir test var. Paterji testinin pozitif olması. Yani bu saydığım deri bulguları, Paterji testi, göz bulguları ve tekrarlayan genital bölgedeki ülserler grubundan, bu dörtlüden en az 2 tanesi de olacak. Ve bir yıl içerisinde ağızda tekrarlayan en az 3 defa olmuş olan aftlar, aftöz lezyonlar olacak. O zaman biz bu hastaya Behçet hastalığı tanısı koyuyoruz. Peki Behçet hastalığında ne gibi şikayetler oluyor? Hangi bölgedeki damarda iltihap oldu ve o bölgede hangi organ var? Ona bağlı şikayetler oluyor. Bu gözünüzdeki kılcal damarlar olduğunda üveit adını verdiğimiz ve maalesef çok kötü sonuçlarına, körlüğe kadar gidebilen, ki çok ender oluyor bu ama gidebilen üveit yapabiliyor. Eklemlerde sinovit dediğimiz, artrit dediğimiz eklemlerde şişlik, eklem ağrıları yapabiliyor. Akciğerlerde lezyonlar yapabiliyor. Akciğerlerdeki damarların iltihabı sonucunda. Büyük damarlarımızda, aortada, İşte karın içerisindeki abdominal aorta dediğimiz ana atar damarda iltihap yaptığında duvarında, buralarda balonlaşma, anevrizmalara veya daha ciddi sorunlara, diseksiyon dediğimiz damar duvarının yırtılması gibi sonuçlara
yol açabiliyor. Bir de bütün boy yani kılcal damarlardan geniş damarlara kadar hepsinde bir iltihabi reaksiyon yapıyor. Bütün toplar damarlarda özellikle ayaklarda yüzeyel tromboflebit yani yüzeyel toplar damarlarda pıhtı oluşması ya da derin toplar damarlarda derin ven tromboz dediğimiz DVT'nin oluşması. Bu bacaklarda olabilir, karın içerisindeki ana toplar damarda olabilir ki hayati tehlike yaratır. İşte portal ven dediğimiz sindirim sistemimizden gelen ana bir toplar damar var. Karaciğere giriyor ve besinleri taşıyor. O damarda tıkanıklığa yol açıp oralarda bir takım değişikliklere sebep olabilir. Yani aklınıza damarlarla ilgili gelebilecek her türlü, her organın damarı var. Her organda hangi damarı tuttuğuna bağlı olarak bulgular ortaya çıkıyor. Peki radyolog olarak bizi neden ilgilendiriyor bu? Bizim çok sık yaptığımız bir tetkik var. Alt ekstremite venöz Doppler inceleme. Ya da şöyle diyeyim yani renkli Doppler inceleme. Bacak damarlarına renkli Doppler inceleme yapılması. Hastalar bize işte bacağında bir yüzeyel bir toplar damarında pıhtı olduğu için ve ağrılı olur bunlar zaten. Bir kalp damar cerrahisine gidiyor. Kalp damar cerrahisi bizden venöz Doppler istiyor. Biz de bakıyoruz işte şurada pıhtı gördük diyoruz. İşimiz bitiyor teorik olarak, radyolog olarak. Ama benim bakış açımdan bu iş böyle değil. Böyle bir hasta geldiğinde bize hele hasta 25-35 yaş aralığındaysa biraz sorgulamak lazım. Bu Behçet tanısı çok geç konuyor çoğu zaman. Acaba ağzında yaralar çıkıyor mu? Acaba genital bölgesinde yaralar çıkıyor mu? Gözünde bir sorunu var mı? Derisinde böyle şikayetleri oluyor mu? Deri lezyonları oluyor mu? Bunları biz radyolog olarak sorgulamalıyız bence. Yani bir derin ven trombozu ya da tromboflebit ile yani toplar damar içerisinde pıhtı oluşmasıyla bize başvurmuş olan bir hastada yaş grubu 30 yaş civarındaysa bu konuda bizim sorgulamamız lazım. Neden? Bunu kalp damar cerrahı yapsın ya da ortopedici yapsın veya dahiliyeci yapsın. Elbette onlar da sormalılar. Ama bu unutulabilir. Bizim sormamızın hiçbir sakıncası yok. Belki bizim hastaya bir fayda sağlama şansımız söz konusu olabilir. İlginç bir bilgi var. Derin ven tromboz dediğimiz toplar damarların iltihabında, bacak toplar damarı iltihabında bizim en korktuğumuz şey oradan bir pıhtı parçasının kopup akciğerlere gidip pulmoner emboli yapmasıdır. Behçet hastalığında bu toplar damarlardaki tromboz dediğimiz pıhtılaşma sonrasında pulmoner emboli çok az gözüküyor. Bunun da patolojik olarak açıklamasını şöyle yapıyor bilim adamları. Behçet hastalığında problem damar duvarındaki iltihabi reaksiyon. Bu iltihabi reaksiyona bağlı olarak o komşu bölgedeki damarın iç yüzeyinde kopmamaya meyilli. Yani yapışkan, çok sert bir pıhtı oluşuyor. Bunların da kopma ihtimali çok düşük. Peki bu Behçet hastalığı nasıl seyrediyor? Behçet hastalığı alevlenmeler ve sessiz dönemlerle seyreden bir hastalık. Hafif Behçet hastalıklarında genelde sadece basit önlemler alıyoruz. Şikayetlere yönelik tedaviler yapıyoruz. Deri lezyonları için işte kortizonlu kremler kullanılabilir. İyi besleniyoruz, sağlıklı besleniyoruz. Sigaradan, alkolden uzak duruyoruz. Düzenli hafif egzersizler yapıyoruz. Yani dikkatli yaşamaya çalışıyoruz. Orta ve ciddi Behçet hastalıklarında gene tabii ki şikayetlerin nerede olduğuna bağlı olarak tedaviler değişmekle birlikte temel tedavi kolşisin dediğimiz bir ilaç var. Bu bir anti-enflamatuar bir ilaçtır. Birçok benzer romatolojik hastalıkta kullandığımız bir ilaçtır. Kolşisin tedavisinden hastalar çok fayda görüyor. Ya da daha ileri vakalarda çeşitli kortizon türevleriyle hastalık baskılanmaya çalışılıyor. Yani kortizon tabii ki çok kullanmak istediğimiz bir şey değil ama sonuç olarak Behçet hastalığı tedavisi olmayan bir hastalık. Behçet hastalığından sağladıktan sonra ömrünüz boyunca Behçet hastalığıyla birlikte yaşayacaksınız. Bu yüzden bununla ilgili gerekli önlemleri ve yakın takipleri çok dikkatle yapmak gerekiyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.